Hepimiz aynı denizdeyiz ve birinin attığı taş başkasının kıyısında dalga yaratıyor. Bir fabrikanın çıkardığı duman, komşunun gece yarısı açtığı yüksek sesli müzik ya da tam tersi apartmandaki birinin kapının önüne koyduğu çiçekler. Farkında olmasak da bunların hepsi cebimizi, sağlığımızı ve hatta toplumun geleceğini etkiliyor. İşte buna dışsallık diyoruz. Ekonomide dışsallık bir kişinin ya da kurumun aldığı kararların başkalarının refahını dolaylı olarak etkilemesi anlamına geliyor. Yani siz bir karar alıyorsunuz ama faturayı ya da kazancı bir başkası ödüyor. Negatif dışsallık fabrika atıklarıyla nehirleri kirletmek, işte trafikte gereksiz yere yola çıkıp yoğunluk artırmak, yüksek sesle müzik dinleyerek komşu bir başkasını rahatsız etmek. Bunları negatif dışsallığa örnek olarak verebiliriz. Bir de pozitif dışsallık örneklerine bakalım. Aşı olup salgın riskini azaltmak, işte bahçemizi güzelleştirip mahallenin değerini artırmak, eğitimli bireylerin topluma olan faydası pozitif dışsallıklara örnek olarak verebiliriz. Dışsallıklar önemlidir çünkü piyasa mekanizması tek başına bunları hesaba katmaz. Bir fabrika bacasından çıkardığı duman nedeniyle işte bir astım hastalığına sebep olursa bunun için bir fatura ödemez. Aynı şekilde parkını güzelleştiren bir komşu mahalleye kattığı değer için ekstra bir gelir elde etmez. Bu dışsallığın peki çözümlerine bakarsak ekonomik çözüm yolları neler? Bunlara bir bakalım. Negatif dışsallıklar için işte PIGO and Tax denen işte PIGO vergisi yani kirleten öder mantığı mesela karbon vergisini buna bir örnek olarak verebiliriz. İşte gerekli düzenlemeler yapılabilir. Çevre standartları, gürültü yasakları, işte şu saatten sonra müzik açmama ya da işte belli bir sesli olması gibi yasaklar, zorunluluklar gelebilir. Kotalar olabilir, üretim ya da kirlilik sınırlandırması. İşte çevreye zarar verecek ama aslında ne bileyim bir gerekli olan bir şeydir ama çevreye de biraz zarar veriyordur mesela bunun üretimi. Bunda bir kota koyulabilir, bir sınır koyulabilir. Pozitif dışsallıklar için ise işte sübvansiyonlar olabilir, eğitime veya temiz enerjiye devlet desteği verilebilir mesela. Vergi indirimleri olabilir, topluma faydalı yatırımlara teşvik edilir. İşte bunun için sana vergi indirirsen, bunu yaparsan sonuçta pozitif bir dışsallık var. Bunun sonucunda sana vergi indirimi yapacağız diyebilirler şirketlere mesela. Dışsallıklar ekonomiyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Ancak genellikle ikincisi söz konusu. Yani genellikle olumsuz etkiler. Dışsallıklar bir alandaki kaynakları başka bir alanın maliyetini veya mazuriyetini karşılamak için kamu politikasının veya hükümet müdahalesinin gerekli olduğu durumlar yaratıyor. Mesela bir petrol sızıntısı var ve bu da işte bazı fonlar inovasyonu, kamu programlarını, ekonomik kalkınmayı desteklemek yerine buradaki olumsuz dışsallığı gidermeye, işte bu petrol sızıntısının olumsuz yönlerini gidermeye harcanır mesela. Bir yatırıma konu edilebilecekken bu para, buradaki negatif durumu gidermek için kullanılır. Bu da doğal olarak ekonomiye zarar verir. Dışsallıklar görünmeyen ama çok güçlü birer ekonomik dalgadır. Bazen bize fayda getirir ama bazen de maliyet yükler, hatta genellikle maliyet yükler. İşte bu yüzden hem bireyler hem de devletler bu etkileri hesaba katmak zorundadır. Çünkü hepimiz aynı denizdeyiz ve birinin attığı taş başkasının kıyısına dalga yaratıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.